Raskolnikov bir kez daha, yoksa hala, düş mü görüyorum, diye düşündü. Karşısında duran beklenmeyen konuğa güvensizlikle, kuşkuyla baktı. Sonunda şaşkınlık içinde. Svidrigaylov, ama bu çok saçma. Olacak şey değil, diye söylendi. Onun bu şaşkınlığı konu hiç de şaşırtmışa benzemiyordu. Size uğramamın iki nedeni var, ilki sizinle tanışmak istemem. Nicedir son derece ilginç şeyler duyuyorum hakkınızda. İkincisi, doğrudan doğruya kız kardeşiniz Avdotya Romanovna'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir girişimde benden yardımınızı esirgemeyeceğinizi umuyorum. Hakkımdaki düşüncelerinden dolayı kız kardeşiniz birinin tavsiyesi olmadan bana kapısından içeri adım bile attırmaz. Ama siz yardım ederseniz, öyle sanıyorum ki. Raskolnikov onun sözünü keserek, yanılıyorsunuz, dedi. İzninizle sorabilir miyim? Onlar daha dün geldiler, değil mi? Raskolnikov karşılık vermedi. Dün geldiler, biliyorum. Ben de önceki gün geldim zaten. Bakın Rodion Romanovich, kendimi temize çıkarmaya çalışacak değilim, ama açıklamama izin verin. Boş inançları bir yana bırakarak sağduyu ile düşünecek olursak, bütün bu olup bitenlerde benim yönümden özellikle suç sayılabilecek bir şey var mı? Raskolnikov konuşmadan ona bakmaya devam ediyordu. Yani benim suçum, kendi evimde korunmasız bir kızı sıkıştırmam ve onu tiksinç önerilerimle aşağılamamdır, öyle değil mi? Herkesten önce kendim itiraf ediyorum bunu. Yalnız, kabul ediniz ki, ben de bir insanım, et nihil humanum, 34, kısacası, ben de aşık olur, sevebilirim. Ne yaparsınız, böylesi şeyler bizim irademizle olmuyor. Bu durumda da her şeyin açıklanması son derece doğallık kazanıyor. Burada bütün sorun şu, ben bir canavar mıyım, yoksa bir kurban mı? Kurbansam, nasıl bir kurban? Düşünün, ben sevdiğim kıza benimle birlikte Amerika'ya ya da İsviçre'ye kaçmasını önerirken, belki de ona karşı sonsuz bir saygı besliyorum içimde. Yalnızca bu da değil. Her ikimiz için mutlu bir gelecek kurmayı düşünüyorum. İnsan aklı, algılaması, tutkuların tutsağı oluyor çoğu kez. Ben belki de ondan çok kendime kıydım. Raskolnikov onun sözünü tiksintiyle keserek, hayır, dedi. Hiç de dediğiniz gibi değil. Siz ister haklı olun, ister haksız, ben sizden tiksiniyorum. Sizi tanımak, bilmek istemiyorum. Kovuyorum sizi. Defolun. Svidrigaylov birden bir kahkaha attı. Pes doğrusu. Sizi kandırmak olacak şey değil. Kurnazlık edeyim dedim, ama hayır, siz sorunun en can alacak noktasına parmak bastınız. Ama siz şu anda bile kurnazlık ediyorsunuz. Svidrigaylov çıngıraklı bir kahkaha daha atarak. Ne olmuş sanki? Ne olmuş? Dedi. Bon Neguerre, 35, derler buna, bu kadarcık bir kurnazlığa da mı izin yok artık? Ama siz benim sözümü kestiniz. Öyle ya da böyle, ben bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer bahçedeki o olay olmasaydı, hiçbir tatsızlık da olmayacaktı. Marfa Petrovna. Raskolnikov onun sözünü kabaca keserek. Duyduğuma göre, dedi. Marfa Petrovna'yı da öbür dünyaya siz göndermişsiniz. Demek bunu da duydunuz? Hoş, duymamanız olacak şey değildi ya. Sorunuza gelince, bu konuda vicdanım tümüyle rahat olduğu halde, doğrusu nasıl yanıt vereceğimi bilemiyorum. Yani korktuğumu, çekindiğimi falan sanmayın. Bu konuda gizli kapaklı hiçbir şey yok, her şey apaçık ortada. Doktor raporları, tıka basa yemek yedikten ve bir şişeye yakında şarap içtikten sonra, tok karnına banyoya girmenin neden olduğu inmeden söz ediyor. Raporlarda başkaca hiçbir şey yok. Bu kesinlikle böyle. Ama ben epeyce düşündüm olay üzerinde, özellikle de buraya gelirken, trende, bu acı, bu mutsuz sonda benim hiç mi payım yok? Onu sinirlendirdiğim için ya da başka herhangi bir nedenle benim yüzümden olmasın tüm bunlar? Ama böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı sonucuna vardım. Raskolnikov gülümsedi. Keyfe keder üzüntülerle rahatsız etmişsiniz kendinizi. Niçin gülüyorsunuz? Düşünün, topu iki kırbaç vurdum ona. İzi bile kalmadı bunların. Rica ederim, beni yüzsüz bir adam sanmayın, ben bunun benim yönümden nedenle aşağılayıcı bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bunun da ötesinde bir şey, ama şunu da çok iyi biliyorum ki, Marfa Petrovna da nasıl söylemeli, benim bu merakımdan çok hoşnuta benziyordu.
Doğrusunu isterseniz, kız kardeşinizle ilgili o olay alabildiğine sömürüldü. Marfa Petrovna'nın evden bir yere çıkamadığının 3. günüydü. İlçede de görünmesi için bir neden kalmamıştı. O ünlü mektubu ile ilçede herkesi bıktırmıştı. Mektubun okunması hikayesini de duymuş muydunuz? Ve derken benim şu iki kırbacı olağanüstü bir olay haline getirdi. Hemen arabayı hazırlamalarını buyurdu. Hiç hoşlanmıyor görünmelerine karşın, kadınların bazen aşağılanmaktan çok, ama çok büyük zevk aldıklarını söylemeye gerek bile görmüyorum. Gerçi bu herkeste böyledir, insanlar genellikle aşağılanmaktan çok, ama çok hoşlanırlar. Bilmem siz de fark ettiniz mi? Ama kadınlar için bu özellikle böyledir. Hatta denilebilir ki, yalnızca bununla yetinirler, bununla yaşarlar ve başka hiçbir şeye gerek duymazlar. Raskolnikov bir ara kalkıp gitmeyi ve bu görüşmeye bir son vermeyi düşündü. Ama tuhaf bir merak, hatta hesaplılığa benzer bir takım düşünceler bir an için bunu yapmasına engel oldu. Dalgın dalgın, "Kavga etmekten hoşlanır mısınız?" diye sordu. "Hayır, pek sevmem," dedi Svidrigaylov. Sesi sakindi. Marfa Petrovna ile hemen hiç kavga etmezdik. Tam bir uyum içindeydik. Hoşnuttu benden. 7 yıllık evliliğimiz boyunca. Eğer tümüyle kuşku verici, anlamsız olan üçüncüsünü saymazsak. Topu 2 kez kırbaç kullandım. Bunlardan ilki, evlendiğimizden 2 ay sonra, çiftliğe yeni yerleştiğimiz sıralarda olmuştu, ikincisi ise işte şu son olaydır. Siz de beni canavar ruhlu, geri kafalı, kölelik yanlısı biri sanmıştınız herhalde? He. Yeri gelmişken, bilmem hatırlıyor musunuz Rodion Romanovich, birkaç yıl önce, henüz mahkemelerin açık görüldüğü o mübarek zamanlarda, adını şimdi çıkaramadığım soylunun biri bir Alman kadının vagonda kırbaçlamıştı da adamı gerek halk, gerekse basın rezil etmiş, yerin dibine batırmıştı. Çayın, 36, çirkin davranışı da aynı yıl olmuştu yanılmıyorsam. Mısır geceleri toplantılarını hatırlıyor musunuz? Kara gözler. Ah, neredesiniz gençliğimizin o altın çağları? Her neyse, benim bu konudaki düşüncem şu, o Alman kadınını kırbaçlayan adama herhangi bir biçimde sevecenlik duymuyorum. Çünkü aslında böylesi bir davranış. Ne diye sevecenlik duyacakmışım ki, böyle bir davranışa? Bununla birlikte şunu da söylemekten kendimi alamayacağım. İnsanın tepesine attıran öyle Alman kadınları oluyor ki bazen, hiçbir ileri görüşlü insan o soylu adamın yaptığını yapmayacağına ilişkin kendinden yana güvence veremez. Ama o zamanlar hiç kimse olaya bu açıdan bakmamıştı, oysa asıl insanca olan bu noktadır. Asıl hak ve adalet de budur. Svidrigaylov birden gülmeye başladı. Raskolnikov bir şeyi açıkça anlamıştı, Svidrigaylov kesin olarak bir şeylere karar vermişti ve gizli bir takım düşünceleri vardı. "Birkaç gündür hiç kimseyle konuşmamışsınız galiba," diye sordu Raskolnikov. "Hemen hemen öyle." "Ne oldu, benim böylesine aklı başında biri olmam mı şaşırttı sizi?" "Hayır. Gereğinden çok aklı başında olmanız şaşırtıyor beni. Sorularınızın kabalığına gücenmediğim için mi? Öyle, değil mi?" "Ne diye güceneyim ki?" Sonra, insanı şaşırtan bir saflıkla ve dalgın dalgın sürdürdü sözlerini. "Siz nasıl sorduysanız, ben de öyle yanıt verdim. Beni özellikle ilgilendiren hiçbir şey yoktur. Hele bu sıralar. Az önce söylediğim gibi, kız kardeşinize olan ilgim yüzünden bir takım bayağı düşüncelerle yüzünüze güldüğümü düşünmekte özgürsünüz. Ama size açıkça söyleyeyim ki, canım çok sıkılıyor. Özellikle şu son 3 günden beri. Onun için sizi gördüğüme çok sevindim. Sakın gücenmeyin Rodion Romanovich, ama nedense siz bana çok tuhaf bir insan olarak görünüyorsunuz. Biliyor musunuz, sizde bir şeyler var, özellikle şimdi, yani şu anda değil de genel olarak şu sıralarda." Peki, geri aldım sözlerimi, çatmayın kaşlarınızı öyle. Sandığınız gibi yol yordam bilmez, kaba saba bir adam değilim. Bilmiyorum, belki hiç kaba saba bir adam değilsiniz," dedi Raskolnikov. Bakışları kederliydi. "Hatta bana öyle geliyor ki, siz çok iyi bir sosyete adamısınız ya da hiç değilse, nerede nasıl davranılacağını bilen, aklı başında bir insansınız." Svidrigaylov soğuk, hatta biraz kendini beğenmiş bir tavırla, "Doğrusunu isterseniz, beni kimsenin düşüncesi ilgilendirmez.
Öte yandan, madem ki ülkemizde bayağı kişiler el üstünde tutuluyor, ben ne diye öyle olmayayım ki? Dedi ve gülümseyerek ekledi. Hele insanın yaratılışı da buna elverişli ise. Ne olursa olsun, ben sizin burada pek çok tanıdığınız olduğunu duydum. Yani siz, hani şu çevresi olmayan diye nitelendirilen kişilerden değilsiniz. Bu durumda, özel bir amacınız olmasa, beni ne diye gelip arayacaksınız? Svidrigaylov, Raskolnikov'un sorusundaki ana noktaya değinmeden, övünürcesine, "Evet," dedi. "Pek çok tanıdığım olduğu doğrudur. Bugün 3. gündür ki, bu kentte sürtük duruyorum. Ben çevremi tanıyorum, çevrem de sanıyorum beni tanıyor. Oldukça şık giyiniyorum, çevremde kimse beni yoksul bir insan olarak görmüyor. Şu yapılan köylü reformu da bize pek dokunmadı. Ormanlarım, sulak çayırlarım olduğu için gelirimde bir azalma olmadı. Ama oraya gitmem, eskiden beri sıkılırım oradan. Sürtüp durduğum şu 3 gün içinde kimseyle bir yakınlığım olmadı. Bir de buraya kent diyorlar. Nasıl kurulmuş, niçin kurulmuş bu kent burada Allah aşkına? Tam anlamıyla bir memur ve her türden öğrenci kenti. 800 yıl önce bu kentte serserilik ediyordum ben, doğrusu ya o sıralar pek çok şeyin farkına varmamışım. Bugün güvendiğim tek bir şey var, o da anatomi, Allah sizi inandırsın. Ne anatomisi? Svidrigaylov bu kez de sorulan sorunun farkında olmadan. Şu sizin kulüpleriniz, duş sotlarınız, puantlarınız, 37, hatta şu ilerlemeleriniz yok mu? Aman benden, uzak olsunlar azizim. Artık oyunda hileye paydos. Demek hile yaptığınız da oldu. Hilesiz olur mu hiç? 800 yıl önce, kibarlıktan, efendilikten nasibini almış, esaslı bir gruptuk biz burada, zamanımızı güzel geçirirdik. Hem biliyor musunuz, hepimiz yol yordam bilen insanlardık, şairler, kapitalistler falandık. Sonra, bilmem fark ettiniz mi, biz de, Rus toplumunda oturup kalkmayı bilen insanlara hep oyunda hile yapanlar arasında rastlanır. Bu işleri bıraktığımdan beri köyde oturmamın nedeni de bu. Niyejinli bir Yunan'a olan borcum yüzünden az kalsın hapse düşüyordum o sıralar. Derken tam bu sırada Marfa Petrovna yetişti, Yunanlıyla pazarlığa oturup 30.000 ruble karşılığı beni kurtardı. Borcumun tamamı 70.000 rubleydi. Kendisiyle yasal olarak evlendik, beni alıp köye, çiftliğine götürdü. Sanki bir hazineydim. Kendisi benden 5 yaş büyüktü. Ben, çok seviyordu. 7 yıl köyden dışarı çıkamadım. Şunu da unutmayın ki, bir başkası adına düzenlenmiş 30.000 rublelik borç senedini, hani kendisine baş kaldırırsam falan diye hep bir koz olarak elinde tuttu. Şöyle bir kıpırdayacak olsam, tuzağa düştüm demektir. Yapardı da. Zaten kadınlarda bütün bu duygular karışık olarak bir arada bulunur. Ortada böyle bir senet olmasaydı, kaçar mıydınız? Bilmem ki bunu size nasıl söylesem, bu senetten dolayı hemen hiç rahatsız olmadım. Zaten canım bir yere gitmek istemiyordu. Marfa Petrovna'nın kendisi bana 2 kez yurt dışına çıkmamı önerdi, sıkıldığımı görüyordu. Ya, daha önce de çıkmıştım dışarıya, her çıkışımda da müthiş canım sıkılmıştı. Can sıkıntısı da değil de, ne bileyim işte. Deniz, Napoli körfezi, güneşin doğuşu. Bakarsın, içinde üzücü bir şeyler duyarsın. En çok da bu üzüntüden nefret etmişimdir. Hayır, insanın memleketi daha iyi, burada hiç değilse başkalarını suçlar, kendini haklı görürsün. Hem ben belki bir araştırma grubuyla Kuzey Kutbu'na gideceğim. Çünkü J.Levin Mauvais, 38 ve içkiden de tiksiniyorum. Oysa şarap bir yana, zaten hiçbir şey söz konusu değil benim için. Denedim bunu. Dediklerine bakılırsa Berk pazar günü Yusupov Parkı'nda büyük bir balonla uçacakmış. Yanına da belli bir ücret karşılığı yol arkadaşı alacakmış, aslı var mı acaba? Biner miydiniz böyle bir balona? Ben mi? Hayır. Öylesine söyledim. Svidrigaylov gerçekten de dalgınlaşmış gibiydi. Bu adam ne istiyor? Diye düşündü Raskolnikov. Hayır, bu senet beni üzmüyordu. Diye sürdürdü sözlerini Svidrigaylov, yine öyle dalgındı. Ben kendim ayrılmıyordum çiftlikten. Kaldı ki 1 yıl önce, doğum günümde Marfa Petrovna bana bu senedi geri vermişti. Hem de üzerine önemlice bir para ekleyerek. Paralı kadındı. Görüyor musunuz Arkady Ivanovich, size nasıl güveniyorum, demişti.
İnanmıyor musunuz böyle söylediğine? Ama bilmelisiniz ki, böyle hatırı sayılır bir patron olmuştum, yörede herkesçe tanınmıştım. Sonra çeşitli kitaplar da getirttim. Marfa Petrovna başlangıçta onaylıyordu bu kitap eşini, ama sonraları okumaktan bana bir hal geleceğinden korkmaya başladı. Marfa Petrovna'yı çok özlemiş gibisiniz. Ben mi? Olabilir. Belki de gerçekten özledim. Aklıma gelmişken, hayalete inanır mısınız? Ne hayaleti? Ne hayaleti olacak? Bildiğimiz hayalet. Siz inanır mısınız? Evet, belki de hayır. Pourvous Plaire, 39, yani pek o kadar değil. Peki hayalet gördüğünüz oluyor mu? Svidrigailov tuhaf bir bakışla. Marfa Petrovna arada bir ziyaret etmek lütfunda bulunuyor, diye mırıldandı ve ağzı tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Nasıl yani, ziyaret etmek lütfunda bulunuyor? 3 kez geldi. İlki, kendisini toprağa verdiğimiz gündü. Mezarlıktan çıktıktan 1 saat sonra göründü. Buraya hareketimin ön günüydü. İkinci kez, dün değil önceki gün, yoldayken, Malaya Vişera istasyonunda göründü. Şafak vaktiydi. Üçüncüsü de 2 saat önce, tek başına odamda otururken oldu. Uyanık mıydınız? Tümüyle. Üçünde de uyanıktım. Geliyor, 1 dakika kadar konuşuyor, sonra kapıdan çıkıp gidiyor. Hep kapıdan girer çıkar. Hatta ayak seslerini duyar gibi olurum. Peki, ben sizin başınıza bu türden şeylerin kesin kes geldiğini niçin düşündüm? Nasıl olduğunu kendi de anlamadan söyleyiverdiği bu sözler Raskolnikov'u çok şaşırtmıştı. Büyük bir heyecan içindeydi. Svidrigailov şaşırarak, "Demek böyle," dedi. "Demek siz bunu düşündünüz. Gerçekten mi? Aramızda ortak bir nokta bulunduğunu söylememiş miydim size?" Raskolnikov sertçe, "Hiçbir zaman böyle bir şey söylemediniz," dedi. Heyecanlıydı. "Söylemedim mi? Hayır. Söylediğimi sanıyordum. Demin içeri girdiğinde gözlerinizi kapamış, kendinizi uyur gibi gösterdiğinizi görür görmez, kendi kendime işte, ta kendisi, demiştim." Raskolnikov, "Ne demek, ta kendisi? Bununla söylemek istediğiniz ne?" diye bağırdı. Svidrigailov gerçekten şaşırmış gibiydi, safça. "Ne mi?" diye kekeledi. "Doğrusu bunu ben de bilmiyorum." 1 dakika kadar sustular. Gözlerini birbirlerine dikmişlerdi. "Ama bütün bunlar çok saçma," diye bağırdı. Raskolnikov'un canı sıkılmıştı. "Marfa Petrovna geldiği zaman size neler söylüyor?" "Kim, o mu? İncir çekirdeğini doldurmaz şeylerden söz eder, insanoğlu neymiş, görün de şaşın. Zaten beni öfkelendiren de bundan başka bir şey değil. İlk gelişinde, biliyor musunuz, çok yorulmuştum, cenaze töreni, dua faslı, yas yemeği. Sonunda çalışma odamda yalnız kalmış, bir sigara tüttürüp karmaşık düşüncelere dalmıştım. Birden kapıdan giriverdi, "Arkady Ivanoviç, bugün telaştan yemek odasındaki saati kurmayı unutmuşsunuz," dedi. Bu saati, gerçekten de 7 yıldır hep ben kurardım. Kurmayı unutursam da bana hep o hatırlatırdı. Ertesi gün, "Artık buraya geliyorum. Sabaha karşı istasyonda inmişim, gece yolda biraz uyuklamıştım, her yanım dökülüyordu, gözlerimden de uyku akıyordu, bir kahve söylemiş, oturuyorum, bir de ne göreyim, Marfa Petrovna. Elinde bir deste oyun kağıdı, gelip yanıma oturmamış mı? Falınıza bakıp yolculuğunuzun nasıl geçeceğini söyleyeyim mi, Arkady Ivanoviç?" dedi. Faldan çok iyi anlardı. Ona falıma baktırmadığım için kendimi hiç bağışlamayacağım. Korkup kaçmıştım. Aslında tam o sırada kampana da çalmıştı. Ve işte bugün, bir lokantadan getirttiğim berbat yemekten sonra ağırlaşmış bir mideyle, bir sigara tüttürmüş oturuyordum ki, birden Marfa Petrovna içeri girdi. Üzerinde yeşil ipekli kumaştan uzun, çok şık bir elbise vardı. "Merhaba Arkady Ivanoviç," dedi, "elbisemi nasıl buldunuz? Aniska böylesini dikebilir mi?" Aniska bizim köyde oturan bir terzi kızdı, eskiden toprak kölelerindendi, sonra Moskova'da terzilik kurslarına falan gitmiş, çok iyi bir kızdı. Marfa Petrovna karşımda dönüp duruyordu. Önce elbisesine, sonra da yüzüne dikkatle bakarak, "Marfa Petrovna," dedim, "böyle önemsiz şeyler için ta buraya, bana kadar gelip rahatsız olmaya neden böyle isteklisiniz?" "Ah, aman tanrım," dedi,
Demek artık seni rahatsız da etmeyeceğim. Kendisini biraz kızdırmak için, ben Marfa Petrovna, evleniyorum, dedim. Bu kendi bileceğiniz bir şey Arkady Ivanoviç, dedi. Yalnız, karınızı toprağa verir vermez evlenmeye kalkışmanız, size fazlaca şeref kazandırmaz. Bari iyi birini seçmiş olaydınız. Ne siz, ne de o mutlu olamazsınız, yoksa, yalnızca herkesi kendinizi güldürmüş olursunuz. Bunları dedikten sonra çıkıp gitti. Yürürken elbisesinin hışırtısını duyar gibi oldum. Ne saçma şeyler ama, öyle değil mi? Belki de bütün bunları siz uyduruyorsunuz, dedi Raskolnikov. Svidrigaylov dalgın dalgın. Ben çok az yalan söylerim, dedi. Sorudaki kabalığın farkına varmamış gibiydi. Bundan önce de hayalet gördüğünüz olmuş muydu? Ha, evet, gördüm, bir kez, 6 yıl önce. Filka adında bir uşağım vardı. Ölmüştü. Gömüldüğü gün, alışkanlıkla, Filka, çubuğumu getir diye seslendim. İçeri girdi, doğruca çubuklarımın bulunduğu küçük cam dolaba yürüdü. Herhalde benden öç alıyor, diye düşündüm. Çünkü öldüğü gün kendisine esaslı paylamıştım. Böyle yırtık dirseklerle nasıl yanıma gelebiliyorsun? Çık dışarı sersem, diye bağırmıştım. Çıktı gitti ve bir daha da dönmedi. O zaman bunu Marfa Petrovna'ya söylememiştim. Kendisi için ayin yaptırıp dua falan okutmak istedim ama sonra utanıp vazgeçtim. Bir doktora görünseniz. Rahatsızlığımın ne olduğunu bilmemekle birlikte, hasta olduğumu ben de biliyorum. Ancak bana kalırsa, ben sizden 5 kat daha sağlıklıyım. Demin size hayaletlere inanıp inanmadığınızı sormuştum. İnanıyor musunuz? Hayır, hem de hiç inanmıyorum. Raskolnikov'un sesi öfkeliydi. Böyle durumlarda genellikle ne derler, diye mırıldandı Svidrigaylov, kendi kendine konuşur gibiydi, başını hafifçe yana eğmiş, bir başka yana bakıyordu. Derler ki, sen hastasın, göründüğünü sandığın şeylerde gerçekliği olmayan bir sayıklamadan başka bir şey değil. Zaten bu işte sağlam bir mantık arama. Ben hayaletlerin yalnızca hastalara göründüğüne katılıyorum, ama bu, hayaletlerin başkalarına değil de yalnızca hastalara göründüğünü kanıtlar, yoksa onların hiç olmadıklarına değil. Raskolnikov sinirli bir şekilde, hayalet diye bir şeyin olmadığına hiç kuşku yok, dedi. Başka yana bakmakta olan Svidrigaylov gözlerini ağır ağır ona doğru çevirerek, demek hiç kuşku yok, dedi. Demek, siz böyle düşünüyorsunuz. Peki, şöyle düşünemez miyiz acaba? Siz de yardım edin bana. Hayaletler, başka dünyalardan parçalar, bölümlerdir. Onların başlangıcıdır. Sağlıklı bir insanın bunları görmesi için hiçbir neden yok. Çünkü sağlıklı insan, yeryüzü insanı demektir, yani bu dünyada yaşayan insandır, yeryüzünün düzeni bunun böyle olmasını gerektiriyor. Ama şu sağlıklı insan biraz hastalanıverince, yani organizmasındaki normal yeryüzü düzeni bozuluverince, bir başka dünyanın olabilirliği kendini duyurmaya başlar, hastalık arttıkça öteki dünya ile yakınlık da artar. İnsan öldüğünde ise doğrudan doğruya öteki dünyaya göçer gider. Ne zamandır düşündüğüm bir konu bu benim. Eğer öbür dünyaya inanıyorsanız, bu düşüncelere de inanabilirsiniz. Öbür dünyaya filan inanmıyorum ben. Svidrigaylov dalmış, düşünüyordu. Birden, peki ya orada örümcekler ya da buna benzer yaratıklardan başka bir şey yoksa, dedi. Kaçık bu adam diye düşündü Raskolnikov. Biz sonsuzluğu anlaşılması olanaksız bir düşünce olarak, şöyle kocaman, çok büyük bir şey olarak düşünürüz hep. İyi ama, neden ille de kocaman, çok büyük bir şey? Oysa bir de bakmışsınız, küçücük köy hamamı gibi bir yerdir. İs içinde, köşeleri örümceklerle dolu. Düşünebiliyor musunuz? İşte size sonsuzluk. Sonsuzluk benim gözüme bazen böyle görünüyor. Daha iç açıcı, daha insaflı bir biçimde düşünemez miydiniz bunu? Diye bağırdı Raskolnikov, hastalıklı bir bağırıştı bu. Svidrigaylov belli belirsiz bir gülümsemeyle, daha insaflı mı, dedi. Ne biliyorsunuz, belki de en insaflısı budur. Hem elimde olsaydı eğer, ben özellikle böyle bir düzenleme yapardım. Bu çirkin karşılık üzerine Raskolnikov birden üşür gibi oldu. Svidrigaylov başını kaldırdı, gözlerini dikip ona baktı, soran bir kahkaha attı. Düşünebiliyor musunuz,
Yarım saat önce birbirimizi görmemiştik bile ve düşman sayılıyorduk. Şu anda ise aramızda çözümlenmemiş bir sorun dururken bunu bir yana bıraktık ve neler konuşmaya başladık. Hamurumuzun bir olduğunu söylerken doğruyu söylüyormuşum değil mi? Raskolnikov sinirli sinirli. Ziyaretinizle beni niçin şereflendirdiğinizi bir an önce anlatmanızı rica etmeme izin verir misiniz? Dedi. Çünkü benim hiç zamanım yok. Hemen dışarı çıkmak zorundayım. Hay hay. Hay hay. Kız kardeşiniz Avdotya Romanovna, Bay Luzhin'le. Pyotr Petrovich Luzhin'le evleniyormuş, öyle mi? Kız kardeşimle ilgili her türlü sorunu bir yana bıraksanız ve de onun adını ağzınıza almasanız. Siz gerçekten de Svidrigailov'iseniz, benim yanımda onun adını ne cesaretle ağzınıza aldığınızı doğrusu anlayamıyorum. Ama ben onun hakkında konuşmaya geldim, adını nasıl anmam? Pekala, söyleyin, ama çabuk. Karım tarafından benim akrabam da olan Bay Luzhin'i eğer yarım saat olsun görebildiyseniz ya da onun hakkında gerçeği yansıtan şeyler duyabildiyseniz, eminim ki kendisi hakkında bir fikir edinmişsinizdir. O Avdotya Romanovna'ya göre bir insan değil. Bana kalırsa, Avdotya Romanovna soylu bir davranışla ve hesapsızca kendisini feda ediyor, ailesi uğruna büyük bir özveride bulunuyor. Hakkınızda duyduklarımdan edindiğim kanıya göre, kız kardeşinizin çıkarları zedelenmemek koşuluyla bu evlilik bozulursa, siz bu işe sevineceksiniz. Sizi tanıdığım şu anda ise bu inancım bütünüyle pekişti. Bu sözleriniz, sizin yönünüzden son derece safça, hatta bağışlayın, küstahça. Yani kendime bir şeyler yontmaya çalıştığımı mı söylemek istiyorsunuz? Tasalanmayın, Rodion Romanovich, kendi çıkarlarımı güdüyor olsaydım, konuyu bu denli apaçık ortaya koymazdım. O kadar da aptal değilim. Buradaki bir psikolojik tuhaflığı açıklayayım. Demin Avdotya Romanovna'ya duyduğum sevgiden dolayı kendimi haklı göstermeye çalışırken, burada kurbanın belki de ben olduğumu söylemiştim. Bilin ki, şu anda kız kardeşinize karşı hiçbir sevgi duymuyorum. Bu benim için de şaşılacak bir durum, çünkü bir zamanlar onu gerçekten sevmiştim. Günümüzü gün etmek, gönül eğlendirmek istediğinizden. Gerçekten de eğlence düşkünü, gezip tozmayı seven bir adamım. Ama kız kardeşiniz öyle üstün özellikleri olan bir insan ki, ona ben bile kapılmaktan kendimi alamadım. Ama şu anda anlıyorum ki, bütün bunlar saçmaymış. Çoktan mı anladınız bunu? Önceleri de fark ediyordum, ama 3 gün önce, tam Petersburg'a geldiğim gün, buna kesin olarak inandım. Kısacası Moskova'dayken bile hala Avdotya Romanovna'yı elde etmeyi ve bu konuda Luzhin'le rekabete girişmeyi düşünüyordum. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim, ama lütfedip biraz kısa kesemez misiniz? Ziyaretinizin sebebine gelseniz. Acelem var ve dışarı çıkmak zorundayım. Büyük bir sevinçle. Buraya geldikten sonra, geziye çıkmaya karar verince, zorunlu bazı işlerimi yoluna koymak istedim. Çocuklarım teyzelerinin yanında kaldı, onlar zengin, bana hiç ihtiyaçları yok. Sonra, benim nasıl bir baba olduğum da ortada. Yanıma yalnızca, Marfa Petrovna'nın geçen yıl bağışladığı parayı aldım. Bu kadarı bana yeter. Bağışlayın, şimdi konuya geliyorum. Çıkmayı tasarladığım yolculuktan önce, Bay Luzhin'le de hesaplaşmak istiyorum. Bunu kendisine hiç katlanamadığımdan yaptığımı sanmayın, ama Marfa Petrovna ile kavgamıza Luzhin neden olmuştur. Çünkü Luzhin'in evlenme işini Marfa Petrovna'nın kotarttığını öğrenmiştim. Şimdi sizin aracılığınızla, hatta sizin yanınızda Avdotya Romanovna ile görüşmek ve ona, Pyotr Petrovich'ten kendisine büyük bir yarar gelmeyeceği gibi, tam tersine ve düpedüz zarar geleceğini açıklamak, neden olduğum tatsızlıklar dolayısıyla kendisinden özür dileyerek, ona 10.000 ruble verme önerisinde bulunmamı kabul etmesini rica etmek ve böylece de Luzhin'den ayrılmasını kolaylaştırmak istiyorum, ki bir fırsat doğduğunda onun da bu ayrılığı benimseyeceğinden eminim. Raskolnikov öfkelenmekten çok şaşırmıştı. "Siz gerçekten de delisiniz," diye bağırdı. "Nasıl cesaret edebilirsiniz böyle konuşmaya? Bağıracağınızı biliyordum zaten. Ama bakın, ben her ne kadar zengin bir adam değilsem de şu 10.000 rubleyi kız kardeşinize rahatça verebilecek bir durumdayım, çünkü bu para bana hiç gerekli değil.
Eğer Avdotya Romanovna kabul etmezse, aptalca harcayıp gideceğim bu parayı. Bu bir. İkincisi, vicdanım çok rahat, kendim için hiçbir çıkar gütmüyorum. İster inanın, ister inanmayın, ama daha sonra hem siz, hem de Avdotya Romanovna bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Sorun şu ki, saygıdeğer kız kardeşiniz benim yüzümden bir takım tatsızlıklara katlanmak zorunda kaldı, içten bir pişmanlık duygusuyla yaptığım kötülükleri parayla kapatmaya çalışıyor değilim. Bütün amacım, yalnızca kötülük etme ayrıcalığı olan bir insan olmadığımı kanıtlayarak, onun yararına bir iş yapmaktır. Eğer önerimi yaparken milyonda bir olsun kendi çıkarıma gidiyor olsaydım, daha 5 hafta önce bundan çok daha fazlasını önermişken, şimdi tutup da yalnızca bir 10.000 ruble önermezdim. Bu da bir yana, ben yakında, hem de çok yakında, genç bir kızla evleniyorum. Böylece de Avdotya Romanovna'ya karşı kötü bir takım niyetlerimin olduğu kuşkuları tümüyle ortadan kalkmış olacaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim ki, Bay Lujin'le evlenmekle Avdotya Romanovna, yine aynı parayı almış olacaktır. Yalnız bir başka yolla. Bana hiç kızmayın, Rodion Romanovich, soğukkanlılıkla, sakin bir kez daha düşünün şu işi. Bunları söylerken Svidrigailov'un kendisi son derece sakin ve soğukkanlıydı. "Rica ederim kesin artık," dedi Raskolnikov. "Ne olursa olsun, bağışlanmaz bir küstahlıkta bulunuyorsunuz." "Hiç sanmam. Bu dünyada insan insana ancak kötülük edebiliyor, anlamsız bir takım biçimcilikler nedeniyle bir damla olsun iyilik yapabilme hakkına sahip değiliz. Çok saçma bir şey bu. Şimdi, diyelim ben ölseydim ve bu parayı kız kardeşinize dinsel vasiyetle bırakmış olsaydım, o zaman da geri çevirebilecek miydi? Büyük olasılıkla, evet. Yok, bu olamaz. Her neyse, olur ya da olmaz. Şu var ki, 10.000 ruble pek de fena bir para sayılmaz. Ne olursa olsun, ben bu konuştuklarımızı Avdotya Romanovna'ya iletmenizi rica edeceğim. Hayır, iletmeyeceğim. O zaman Rodion Romanovich, ben onunla kendim görüşme yollarını aramak, dolayısıyla da onu rahatsız etmek zorunda kalacağım. Peki iletirsem, kendisiyle görüşme yoluna başvurmayacak mısınız? Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kez olsun görüşebilmeyi çok isterdim. Hiç ummayın. Yazık. Aslında siz beni tanımıyorsunuz. Kim bilir, ileride belki de daha yakından tanışırız. Yakınlaşacağımızı mı düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Svidrigailov gülümseyerek yerinden doğruldu ve şapkasını aldı. Aslında sizi rahatsız etmek istemiyordum. Gerçi bu sabah yüzünüz beni çok etkilemişti, ama yine de buraya gelirken fazla umutlu değildim. Demek sabahleyin de beni gördünüz? Nerede? Raskolnikov tedirgin olmuştu. Bir rastlantı sonucu. Nedense sizde bana benzer bir şeyler olduğunu düşünüyorum hep. Ama telaşlanmayın, can sıkıcı bir adam değilim, kumarda hile yapanlarla tatsızlık çıkarmadım. Uzak akrabalarımdan Prens Virbe'yi kendimden bıktırmadım. Rafael'in Madonna'sı üzerine, Bayan Prilukova'nın albümüne bir şeyler yazmayı becerdim ve Marfa Petrovna'yla 7 yıl, yanından hiç ayrılmamacasına birlikte yaşadım. Geçmişte, Saman Pazarı'nda Vyazemski'nin evinde, 40, yatmışlığım da vardır. Şimdi de Bergin balonuna binip uçacağım. Güzel. Sormama izin verin, sözünü ettiğiniz yolculuğa yakında mı çıkıyorsunuz? Hangi yolculuğa? Şu demin sözünü ettiğiniz. Ha evet. Gerçekten size bir gizliden söz etmiştim. Bu epey geniş bir konu. Ama bana ne sorduğunuzu bir bilseydiniz. Svidrigailov birden kısa ama gürültülü bir kahkaha attı. Hem bakarsınız geziye çıkmak yerine evlenivermişim. Bana önerdikleri bir kız var da. Burada mı? Evet. Ne zaman becerdiniz bunu? Ama ben yine de Avdotya Romanovna ile bir kez olsun görüşebilmeyi çok isterdim. Ciddi olarak rica ediyorum bunu sizden. Şimdilik hoşça kalın. 3. Az kalsın unutmuyordum. Rodion Romanovich, kız kardeşinize, Marfa Petrovna'nın kendisine 3.000 ruble bıraktığını söyler misiniz? Bu tümüyle doğrudur. Marfa Petrovna ölümünden bir hafta önce yaptırdı vasiyetnamesinde bu düzenlemeyi ve her şey benim yanımda oldu. 2-3 hafta içinde Avdotya Romanovna parayı alabilir. Doğru mu bu söylediğiniz? Doğru. Kendisine iletin. Tekrar hoşça kalın. Kaldığım yer size çok yakın.
Tam çıkarken Svidrigailov kapıda Razumihin'le çarpıştı. Saat neredeyse 8 olacaktı. Bakaliyev'in pansiyonuna Lujin'den önce varabilmek için ikisi de adımlarını hızlandırdılar. Sokağa çıktıklarında Razumihin, "Kimdi deminki adam?" diye sordu. Svidrigailov, "Evlerinde mürebbiye olarak çalıştığı sırada kız kardeşime sarkıntılık eden çiftlik sahibi. Bu olay yüzünden karısı Marfa Petrovna, Dunya'yı kovmuş ama daha sonra kendisinden özür dilemişti. Geçenlerde de birdenbire ölüverdi. Bugün annem söz ediyordu hani. Neden bilmiyorum ama ben bu adamdan çok korkuyorum. Karısını toprağa verir vermez buraya gelmiş. Çok tuhaf bir adam. Bir şeyler yapmaya kararlı görünüyor. Ve sanki bildiği bir şeyler var. Dünyayı ondan korumak gerek. Sana bunu söylemek istiyorum, duyuyor musun? Korumak mı? Avdotya Romanovna'ya ne yapabilir ki o? Ama bunu benden istediğin için sana teşekkür ederim Rodya. Koruruz Avdotya Romanovna'yı, koruruz. Nerede oturuyormuş adam? Bilmiyorum. Niye sormadın? Yazık. Neyse, ben öğrenirim. Raskolnikov bir süre sustu, sonra, "Sen onu gördün mü?" diye sordu. "Evet, kendisine iyice dikkat ettim." Raskolnikov diretti. "Sen onu iyice gördün mü? Apaçık gördün mü?" "Evet, kendisini çok iyi hatırlıyorum. 1000 kişi içinde görsem tanırım. Gördüğüm insanların yüzlerini hiç unutmam." Yeniden sustular. Sonra Raskolnikov, diye söylendi. "Evet, öyle bu. Biliyor musun, hep bir hayalmiş gibi geliyor bana bunlar." "Ne demek istediğini pek iyi anlayamadım." Raskolnikov çarpık bir gülümsemeyle, "Hani siz hepiniz bana deli diyorsunuz ya," dedi. "Bu şimdi bana da öyle geliyor. Yani ben gerçekten bir deliyim ve yalnızca bir hayalet gördüm." "Ne diyorsun sen? Kim bilir, belki de delinin biriyim ben ve şu son günlerde olup bitenlerin hepsi yalnızca benim hayalimde geçen şeylerdi." Rodya, yine sinirlerini bozmuşlar senin. "Neler söyledi o adam sana, niçin aramış seni?" Raskolnikov karşılık vermedi. Razumihin bir dakika kadar düşündükten sonra, "Dinle," dedi. "Şimdi sana raporumu veriyorum. Sana uğradım, uyuyordun. Öğle yemeğinden sonra Porfiri'ye gittim. Zamyotov yine oradaydı. Bir şeyler söylemeye yeltendim ama olmadı, bir türlü istediğim gibi konuşamadım. Hiçbir şey anlamıyorlar, anlayamıyorlar ve utanıp sıkılmıyorlar. Porfiri pencere kenarına çekip bir şeyler söylemeye başladım. Ama yine istediğim gibi olmadı, o bir yana bakıyor, ben başka bir yana. Sonunda yumruğumu suratına dayayıp, o surata akrabaca dağıtacağımı söyledim. Yüzüme baktı, hiçbir şey söylemedi. Tükürdüm ve çıktım, hepsi bu kadar. Çok aptalcaydı. Zamyotov'la tek kelime bile konuşmadım. Her şeyi berbat ettiğimi düşünüyordum ki, merdivenlerden inerken aklıma gelen bir düşünce beni sevindirdi. "Ne diye telaşlanıp duruyoruz biz seninle? Senin için bir tehlike ya da buna benzer bir şey söz konusu olsa, hadi neyse. Sana ne her şeyden? Ne ilgin var senin olup bitenlerle? Tükür gitsin yüzlerine, daha sonra biz onlara güleceğiz. Ben senin yerinde olsam, onlara bir takım yalanlar uydururdum. Daha sonra göreceksin nasıl utanacaklar. Tükür gitsin. İleride vuracağız yüzlerine, şimdilik gülüp geçelim." Raskolnikov, "Evet, herhalde," dedi. İçinden de "Peki yarın ne diyeceksin adama?" diye düşündü. Tuhaf şey, şu ana kadar, öğrendiğinde Razumihin ne düşünecek acaba? Düşüncesi hiç aklına gelmemişti. Bunu düşününce, gözlerini dikip arkadaşına baktı. Razumihin'in, Porfiri ziyaretiyle ilgili anlattıkları çok az ilgisini çekmişti, ne çok şey önemini yitirmişti birdenbire ve ne çok yeni ve önemli şey ortaya çıkmıştı. Koridorda Lujin'le karşılaştılar, saat tam 8'de gelmişti, kadınların odasını arıyordu. İçeri birlikte girdiler. Ne birbirlerine bakmışlar, ne selamlaşmışlardı. Delikanlılar önden yürümüşler, Pyotr Petrovich incelik gereği, paltosunu çıkarmak için girişte biraz oyalanmıştı. Pulheriya Aleksandrovna hemen kapıya, onu karşılamaya koştu. Dunya ağabeysiyle selamlaştı. Pyotr Petrovich içeri girdi, kibarca ama aşırı bir ciddiyetle hanımları selamladı. Bakışlarında bir şaşkınlık ve hala kendini toparlayamamışlık seziliyordu, Pulheriya Aleksandrovna da şaşırmış, utanmış gibiydi.
Konuklarını çabucak üzerinde semaver kaynayan yuvarlak bir masanın çevresine aldı. Dunya ve Lujin masanın iki ucuna karşılıklı oturmuşlardı. Razumihin ve Raskolnikovsa, Pulcherya Aleksandrovna'nın karşısında yer almışlardı. Razumihin, Lujin'e, Raskolnikovsa kız kardeşine yakındı. Bir an kimse konuşmadı. Pyotr Petrovich, yavaş hareketlerle cebinden patiska bir mendil çıkardı, ortalığa bir esans kokusu yayıldı. İyi yürekli, ama hakkı yenmiş, bunun içinde karşısındakilerden kesinlikle bir açıklama istemeye kararlı bir havayla burnunu sildi. Daha içeri girdiğinde paltosunu çıkarmadan çekip gitmek ve buyruklarını dinlemeyen şu iki kadına ağır bir ceza vererek bir anda akıllarını başlarına getirmek düşüncesi gelmişti aklına. Ama cesaret edememişti buna. Öte yandan bilinmezlikleri sevmeyen bir adamdı. Burada da açıklanması gerekli bir nokta vardı, buyrukları nasıl böylesine açıkça çiğnenebilmişti? Demek ki bir şeyler olmuştu. Cezayı nasıl olsa verirdi, bu kendi elinde olan bir şeydi, onun için şimdi neler olup bittiğini öğrenmesi daha iyi olacaktı. Pulcherya Aleksandrovna'ya dönerek resmi bir tavırla, "Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir," dedi. "Tanrı'ya şükür, Pyotr Petrovich. Çok sevindim, Avdotya Romanovna da yorulmadılar ya. Ben genç ve güçlüyüm," dedi Dunya. "Yorulmam. Ama annem için oldukça ağır bir yolculuktu. Ne yaparsınız, ulusal yollarımız çok uzun, Rusya anacığımız büyük ülke. Çok istememe karşın, dün gelip sizi karşılayamadım. Yine de umarım her şey yolunda gitmiştir." Pulcherya Aleksandrovna değişik bir ses tonuyla, "Ah, hayır Pyotr Petrovich, dün doğrusu tam anlamıyla şaşkına döndük," dedi. "Allah'tan Dmitri Prokofiev yardımımıza geldi. Yoksa perişan olurduk." Sonra Razumihin'e, Lujin'e tanıttı. "İşte kendisi, Dmitri Prokofiev Razumihin." Lujin, Razumihin'e yan gözle bakarak, "Dün bu şerefe kavuşmuştum," diye mırıldandı ve kaşlarını çatıp sustu. Pyotr Petrovich, topluluk içinde nazik görünen, özellikle de nazik olma iddiasında olan insanlardandı, böyleleri bulundukları topluluk içinde kendilerine uygun olmayan en ufak bir aykırı durum karşısında ellerindeki bütün olanakları kaybederler ve bulundukları yeri şenlendiren bir insan olmaktan çıkıp, boş bir un çuvalına dönerler. Yine kimseden ses çıkmıyordu, Raskolnikov ısrarla susuyor, Avdotya Romanovna zamanından önce konuşmak istemiyordu, Razumihin'in ise zaten söyleyeceği bir şey yoktu. Bu yüzden yine telaşlanan Pulcherya Aleksandrovna her zamanki yola başvurdu. "Marfa Petrovna ölmüş, duydunuz mu?" "Tabii duydum. Hemen öğrendim bunu, hatta Arkady Ivanovich Svidrigaylov'un, karısını toprağa verir vermez apar topar buraya, Petersburg'a hareket ettiğini size haber vermeye geldim. En azından, güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi böyle." Dunechka telaşlanmıştı. "Petersburg'a mı? Buraya yani?" diye sordu, sonra annesiyle bakıştılar. "Evet, buraya. Apar topar gelişine bakılırsa, geçmişte olup bitenler de dikkate alındığında, bu ziyaretin amaçsız olmadığı kendiliğinden anlaşılır." "Aman tanrım!" diye bağırdı Pulcherya Aleksandrovna. "Dunyacığımı burada da mı rahat bırakmayacak? Bana kalırsa, telaşlanmanızı gerektirecek bir durum yok. Ne sizin ne de Avdotya Romanovna'nın. Kuşkusuz, onunla şöyle ya da böyle herhangi bir ilişki kurma konusunda sizin istekli olmamanız koşuluyla. Bana gelince, gözüm üzerinde olacaktır. Şu anda da nerede kaldığını araştırıyorum." "Ah, Pyotr Petrovich, şu anda beni nasıl korkuttuğunuzu bilemezsiniz. Ben kendisini topu 2 kez gördüm, ama bana korkunç bir adam olarak görünmüştü. Korkunç. Rahmetli Marfa Petrovna'nın ölümü de onun yüzünden oldu, eminim. Bu konuda kesin bir yargıda bulunamayız. Elimde doğruluğu su götürmez bilgiler var. Çeşitli aşağılamalarıyla manevi yönden kadının ölümünü hızlandırmış olabilir. Hal ve davranışları, huyu, karakteri konusunda sizin düşüncenize katılıyorum. Şu anda zengin olup olmadığını, Marfa Petrovna'nın kendisine herhangi bir şey bırakıp bırakmadığını bilmiyorum. En kısa zamanda bana bu konuda bilgi ulaştırılacaktır. Ama burada, Petersburg'da, eğer elinde birkaç kuruş varsa, hemen eski yaşamına başlayacağı kuşkusuzdur. Kendi gibi ayıp ve ahlaksızlık çamuruna gömülmüş insanların en kötüsüdür Svidrigaylov.
Böyle bir adamı sevmek mutsuzluğunu yaşayan ve onu borçlarından kurtaran Marfa Petrovna'nın, 800 yıl önce onu bir başka beladan daha kurtardığını kabul etmek için elimde önemli bir takım kanıtlar var. Yalnızca karısının çabaları ve özverisiyle bir cinayet davası, canavarca, fantastik bir cinayet daha başından önlenmiş, böylece Svidrigailov Sibirya'ya düşmekten kurtulmuştur. Bilmek isterseniz, bu işte böyle bir adamdır. Raskolnikov dikkatli dinliyordu. Dünya sert, etkileyici bir sesle. "Bu konuda elinizde önemli bir takım kanıtlar olduğu doğru mu?" diye sordu. "Aman Tanrım!" diye bağırdı Pulheriya Aleksandrovna. "Rahmetli Marfa Petrovna'nın bana bir giz olarak anlattığı şeylerdir bu söylediklerim. Belirtmem gerekir ki, bu konu hukuksal yönden tümüyle karanlık durumdadır. Bir zamanlar burada Resliç adında yabancı bir kadın yaşıyormuş. Sanırım, şimdi de buralardaymış bu kadın. Ufak tefek faiz işleri ve başka işlerle uğraşırmış. İşte bu Resliç ile Bay Svidrigailov arasında uzun süredir son derece yakın ve gizli bir ilişki varmış. Uzak akrabalarından birinin kızı, sanırım yeğeni, Resliç'in yanında kalırmış, 15, hatta 14 yaşında, sağır bir kızcağızmış bu. Resliç bu kızdan nefret edermiş, yediği bir lokma ekmeği durmadan başına kakar ve hatta acımasızca dövermiş. Bir gün kızcağızı tavan arasında asılmış bulmuşlar. Olayın intihar olduğuna karar verilmiş ve bu tür işlerde izlenen genel bir takım formalitelerden sonra dosya kapatılmış. Ancak daha sonra bir ihbar yapılmış. Kızın, Svidrigailov'un tecavüzüne uğradığına ilişkin. Gerçi işin burası da oldukça karanlık, çünkü ihbarı yapan da bir başka Alman kadın, kötü şöhretli, güvenilmez biri. Sonuçta Marfa Petrovna'nın çabaları ve parası sayesinde ihbardan bir şey çıkmadı, her şey bir dedikoduyla sınırlı kaldı. Ancak çok anlamlı bir dedikoduydu bu. Siz de Avdotya Romanovna, 6 yıl önce, toprak köleliği hukuku daha kaldırılmamışken, Filip adında işkenceyle öldürülmüş bir adamın öyküsünü duymuşsunuzdur herhalde. Benim duyduğum Filip'in kendini asarak öldüğüydü. Doğru, ama onu bu istemediği ölüme zorlayan, daha doğrusu itekleyen şey, Bay Svidrigailov'un ardı kesilmeyen baskı ve işkenceleriydi. "Benim bildiğim böyle değil," dedi Dunya soğuk bir tavırla. "Benim bu Filip üzerine duyduğum şeyler oldukça tuhaf, söylediklerine göre kuruntulu biriymiş bu Filip, bir tür ev filozofu. Herkes aşırı okumaktan beyninin sulandığını söylermiş, o da zaten Bay Svidrigailov'un işkenceleri yüzünden değil, daha çok bu olaylar yüzünden kendini asmış. Bay Svidrigailov çiftlik halkına, benim orada bulunduğum sıralarda çok iyi davranırdı. Çiftliktekiler de onu Filip'in ölümünden suçlu bulmakla birlikte, yine de severlerdi." Luigi'nin ağzı anlamlı bir gülümsemeyle çarpıldı. "Bakıyorum da Svidrigailov'u haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz Avdotya Romanovna. Gerçekten de çok kurnaz ve hele kadınların gönlünü çelmede çok usta bir adamdır." Tuhaf bir biçimde ölen Marfa Petrovna, bu durumun içler acısı örneğidir. "Ben yalnızca bu adamın ilerideki olası bir takım girişimlerine karşı sizi ve annenizi uyarmak istemiştim. Bence bu adam yine borç yüzünden hapse düşecektir, buna kesinlikle inanıyorum." Marfa Petrovna çocukları düşünerek ona bir şeyler bağışlamak niyetinde değildi, ama yine de bir şeyler bıraktıysa eğer, bu çok küçük bir miktardır ve onun gibi yaşam süren birine bir yıl bile yetmez. "Pyotr Petrovich," dedi Dunya, "lütfen şu Svidrigailov konusunu kapayalım, canımı sıkıyor." Raskolnikov birden suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuşarak, "Az önce bendeydi bu Svidrigailov," dedi. Her yandan şaşkınlık sesleri yükseldi, herkes ona baktı. Pyotr Petrovich bile heyecanlanmıştı. "Yarım saat kadar önce ben uyurken odama girmiş, beni uyandırdı, kendisini tanıttı. Konuşurken epey senli ve neşeliydi, kendisiyle dost olacağımı umuyormuş, kesinlikle inanıyormuş buna. Seninle görüşme konusunda çok ısrarlı, Dunya. Bu görüşme için benim yardımcı olmamı rica etti. Sana bir önerisi var, bunu bana da söyledi. Ayrıca Marfa Petrovna'nın, ölümünden bir hafta önce vasiyetnamesiyle sana da 3000 ruble bıraktığını bildirdi. Bu parayı çok kısa süre sonra alabilirmişsin. Allah razı olsun," diye bağırdı Pulheriya Aleksandrovna, haç çıkardı. "Dua et onun için, Dunya, dua et." "Evet, bu doğru.
Sözleri döküldü Luci'nin ağzından. Sonra diye sabırsızlandı Dunya. Sonra, kendisinin zengin olmadığını, bütün çiftliğin, şu anda teyzelerinin yanında kalan çocuklara kaldığını söyledi. Bana yakın bir yerde oda tutmuş kendisi, ama neresi, bilmiyorum, sormadım. Pulcherya Aleksandrovna korku içinde. Peki önerisi neymiş Dunya'ya? Diye sordu. Sana söyledi mi? Evet, söyledi. Neymiş? Sonra söylerim. Raskolnikov sustu, çayını içmeye koyuldu. Pyotr Petrovich saatini çıkarıp baktı. Bir işim var, gitmem gerek. Sonra bozulmuş bir yüzle iskemlesinden kalkmaya davranarak ekledi. Böylece size engel de olmamış olurum. Kalın Pyotr Petrovich, dedi Dunya. Bu akşamı bizimle geçirmek niyetiyle gelmiştiniz. Kaldı ki, anneme bazı açıklamalarda bulunmak istediğinizi yazmıştınız. Lujin gösterişli bir tavırla yerine otururken. Çok haklısınız Avdotya Romanovna, dedi, şapkasını hep elinde tutuyordu. Gerçekten de hem sizinle, hem de saygıdeğer annenizle, üstelik de çok önemli bir takım konularda görüşmek istiyordum. Kardeşiniz nasıl Bay Svidrigaylov'a ait bazı önerileri benim yanımda açıklayamıyorsa, ben de, başkalarının yanında son derece önemli bazı konuları görüşmek istemiyorum. Görüşemem. Öte yandan, üzerinde ısrarla durduğum çok önemli ricam da yerine getirilmemiştir. Lujin sanki acı duyuyormuş gibi yüzünü buruşturdu ve gösterişli bir tavırla sustu. Kardeşimin bu toplantıda bulunmaması ricanız, benim ayak diremem nedeniyle yerine getirilmemiştir. Mektubunuzda kardeşimin sizi aşağıladığını yazıyordunuz. Bana kalırsa bu konu hemen açıklığa kavuşmalı ve siz barışmalısınız. Rodya sizi gerçekten aşağıladıysa, sizden özür dilemelidir ve dileyecektir. Bu sözlerden cesaretlenen Pyotr Petrovich, öyle bazı aşağılamalar vardır ki, Avdotya Romanovna, dedi. İnsan ne kadar isterse istesin, unutması olanaksızdır. Her şeyin, geçilmesi tehlikeli olan bir sınırı vardır. Bu sınır bir aşıldı mı artık geriye dönüş yoktur. Dünya sabırsızlıkla onun sözünü keserek, size söylemek istediğim yalnızca bu değildi Pyotr Petrovich, dedi. Beni lütfen iyi anlayın, bizim bütün geleceğimiz bu sorunun bir an önce çözümlenip çözümlenmeyeceğine bağlıdır. Size hemen söyleyeyim ki, ben bu soruna başka türlü yaklaşmam. Ve siz eğer bana bir parça değer veriyorsanız, güç de olsa bu hikaye hemen bugün çözüme kavuşmalıdır. Bir kez daha tekrarlıyorum, Rodya suçlu ise sizden özür dileyecektir. Gitgide sinirlenmekte olan Lujin. Sorunu bu şekilde koymanız beni şaşırttı Avdotya Romanovna, dedi. Size değer verir, hatta ne bileyim, size tapabilirim, ama ailenizden birisi hoşuma gitmeyebilir. Sizinle evlenmeyi bir mutluluk sayarım, ama bununla bağdaşmayacak bir takım yükümlülükleri üstlenmeyi. Dünya duygulu bir sesle onun sözünü keserek. Ah, bırakın bu alınganlıkları Pyotr Petrovich, dedi. Sizi hep gördüğüm ve görmek istediğim gibi akıllı ve soylu olunuz. Size yüce bir söz verdim, nişanlınızım. Bu işte bana güvenin ve vereceğim kararda tümüyle yansız olacağıma inanın. Şu anda üstlendiğim yargıçlık rolü, sizin için olduğu gibi, kardeşim için de bir sürprizdir. Mektubunuzu aldıktan sonra kendisinden ne olursa olsun buraya gelmesini istediğimde, niyetimden hiç haberi yoktu. Barışmamanız durumunda ikinizden birini, ya sizi, ya onu seçmek zorunda kalacağımı anlayınız. Hem onun, hem de sizin yönünüzden sorun böyle bir hal almıştır, seçimimde yanılmak istemiyorum ve yanılmamalıyım. Sizin için kardeşimle, kardeşim içinse sizinle ilişkimi kesmek durumundayım. Onun yönünden, gerçekten kardeşim olup olmadığını, sizin yönünüzdense, bana değer verip vermediğinizi, bana gerçek bir koca olup olmayacağınızı anlamak istiyorum ve bunu anlayacağım. Lujin yüzünü buruşturarak. Doğrusu sözlerinizi çok manidar buldum. Avdotya Romanovna, dedi. Hatta sizinle kurmaktan onur duyduğum ilişkimiz göz önüne alındığında, aşağılayıcı. Beni şu, küstah gençle karşılaştırıp aynı kefeye koymakla doğrusu aşağılamış oldunuz, ama bu bir yana, deminki sözlerinizle, bana verdiğiniz sözü çiğneme olanağı da yaratmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki, ya siz, ya o. Böylece bana ne kadar az değer verdiğinizi gösteriyorsunuz. Aramızdaki ilişki ve üstlendiğimiz sorumluluklar karşısında ben böyle bir şeye izin veremem. Nasıl?
diye parladı Dunya. Sizi, hayatımda en değer verdiğim şeylerle, bugüne kadar bütün hayatımı oluşturan şeylerle bir tutuyorum da siz yine de size az değer verdiğimi söyleyip alınıyorsunuz ha? Raskolnikov sessiz, alaylı gülümsedi, Razumihin tiksintiyle yüzünü buruşturdu, Pyotr Petrovich'e gelince, Dunya'nın itirazına aldırış etmemiş, sanki hoşuna gidiyormuş gibi, gitgide daha katlanılmaz, daha sinirli olmaya başlamıştı. Bilgece öğüt veriyormuş gibi. İnsanın gelecekteki yaşam arkadaşına, kocasına duyduğu sevgi, kardeşine duyduğu sevgiden daha yüce olmalıdır, dedi. Hem ben ne olursa olsun, onunla aynı kefeye konulamam. Her ne kadar demin kardeşinizin yanında açıklamalarda bulunamayacağımı ısrarla belirttiysem de, benim için son derece önemli ve üzücü bir konuyu açıklığa kavuşturması için saygıdeğer annenize seslenmek niyetindeyim. Dün oğlunuz, Pulheriya Aleksandrovna'ya dönmüştü. Bay Rassudkin'in yanında. Razumihin'e dönüp nazik bir selam verdi. Böyle miydi adınız? Özür dilerim, unutmuşum, benim bazı düşüncelerimi çarpıtarak bana hakaret etti. Sizinle kahve içip baş başa söyleştiğimiz bir sırada evlilik üzerine düşüncelerimi açmış ve hayatın her türlü nimetine doymuş zengin bir kızla evlenmektense, hayatın her türlü acısını çekmiş yoksul bir kızla evlenmenin, hem karı koca ilişkileri yönünden, hem de genel olarak ahlaki yönden daha doğru olacağını belirtmiştim. Oğlunuz, sözlerimin anlamını bile bile çarpıtıp beni kötü niyetli olmakla suçladı ve bence bunu yaparken de sizden aldığı mektuba dayanıyordu. Şimdi siz, Sayın Pulheriya Aleksandrovna, beni bunun tersine inandırmak olanağını bulabilirseniz, doğrusu çokça rahatlamış olacağım. Rodion Romanoviç'e yazdığınız mektupta acaba benim sözlerimi hangi deyimlerle dile getirmiştiniz? Hatırlamıyorum, dedi Pulheriya Aleksandrovna, şaşırmıştı. Sözlerinizi nasıl anladıysam, öyle aktarmışımdır. Rodion'un bunlardan size nasıl söz ettiğini bilemem, belki biraz abartmıştır. Siz onu etkilememiş olsaydınız, o abartmazdı. Pulheriya Aleksandrovna başını dikerek, Pyotr Petrovich, dedi. Şu anda burada bulunuyor olmamız Dunya'nın da, benim de sözlerinizi kötü anlamda yorumlamadığımızın en açık kanıtıdır. Dunya, Pulheriya Aleksandrovna'yı destekleyerek, çok doğru anneciğim, dedi. Lujin alınmıştı. Yani burada da ben mi suçluyum? Pulheriya Aleksandrovna cesaretlenerek, bakın Pyotr Petrovich, dedi. Siz hep Rodion'u suçluyorsunuz, ama geçen günkü mektubunuzda onunla ilgili doğru olmayan şeyler yazmışsınız. Doğru olmayan şeyler yazdığımı hatırlamıyorum. Raskolnikov dönüp Lujin'e bakmadan sert bir sesle, benim, dedi. Dün paralarımı, arabanın altında kalarak ezilen memurun dul karısına değildi. Ki doğrusu budur. Düne kadar yüzünü bile görmediğim kızına verdiğimi yazmışsınız. Bunu benim ailemle aramı açmak için böyle yazdınız, kendisini hiç tanımadığınız kız hakkında iğrenç bir takım sözler etmenizin nedeni de yine bu. Bütün bunlar dedikodu ve alçaklıktır. Lujin öfkeden titreyerek, bağışlayın ama efendim, dedi. Mektubumda sizden söz etmem, tümüyle kız kardeşinizin ve annenizin isteği üzerinedir, benden sizi nasıl bulduğumu, üzerimde nasıl bir izlenim bıraktığınızı yazmamı rica etmişlerdi. Mektupta sözünü ettiklerime gelince, orada doğru olmayan tek satır bile bulamazsınız. Yani siz bütün paranızı o aileye vermediniz mi? Ve o mutsuz aile içinde şerefsiz kişiler de yok mu? Bence siz bütün üstünlüklerinizle o mutsuz kızın serçe parmağı bile olamazsınız. O zaman siz onu annenizle kız kardeşinizin çevresine sokma cesaretini de göstereceksiniz. Bilmek istiyorsanız, söyleyeyim, bunu yaptım bile. Bugün annemle Dunya'nın yanına oturttum onu. Pulheriya Aleksandrovna, Rodya, diye bağırdı. Dunya kıpkırmızı oldu, Razumihin kaşlarını çattı. Lujin alaylı gülümseyerek, görüyorsunuz değil mi Avdotya Romanovna, dedi. Böyle bir durumda anlaşmadan, barıştan söz edilebilir mi? Umarım artık sorun tümüyle aydınlanmış ve kapanmıştır. Şimdi, sizin ailece görüşmenizin tadını kaçırmamak ve birbirinizi gizlerinizi açmanıza daha fazla engel olmamak için gidiyorum. Sandalyesinden kalkıp şapkasını aldı. Ancak gitmeden önce son bir nokta olarak şunu da belirtmek cesaretini göstereceğim. Bundan böyle,
Bu tür buluşmalara ve uzlaşma toplantılarına beni katmayacağınızı umarım. Bunu özellikle sizden rica edeceğim saygıdeğer Pulheriya Aleksandrovna, çünkü ben mektubumu size yazmıştım, bir başkasına değil. Lujin'in bu sözleri Pulheriya Aleksandrovna'nın gücüne gitmişti. Bizi bütünüyle buyruğunuz altına almak ister gibisiniz Pyotr Petrovich, dedi. Dünya size arzunuzun yerine getirilmeyişinin nedenlerini açıkladı, çok iyi niyetleri vardı Dünya'nın. Sonra, siz bana buyruk verir gibi yazıyorsunuz. Yoksa sizin her arzunuzu buyruk saymamız mı gerekiyor? Oysa ben bunun tam tersi bir davranış içinde olmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bize karşı daha kibar, daha hoşgörülü olmalısınız, çünkü size güvenip her şeyimizi bıraktığımız gibi buraya geldik. Böylece, demek oluyor ki, ek bir çaba göstermenize gerek yok, biz zaten sizin elinizdeyiz. Bu hiç de doğru değil Pulheriya Aleksandrovna. Hele de Marfa Petrovna'nın size 3000 ruble bıraktığı şu sırada. Kaldı ki, alaylı alaylı gülümsedi. Bana karşı takındığınız şu tavırlara bakılırsa, bu para tam zamanında çıkıp geldi. Dünya sinirli sinirli. Bu sözlerinden öyle anlaşılıyor ki, dedi. Siz gerçekten de bütün hesaplarınızı bizim umarsızlığımız üzerine yapmışsınız. Ama hiç değilse şu anda böyle bir hesap içinde olamam. Öte yandan Arkady Ivanovich Svidrigaylov'un, size ulaştırılması için ağabeyinize yetkili kıldığı gizli önerilerinin görüşülmesine de engel olmak istemiyorum. Kaldı ki, görebildiğim kadarıyla, bu gizli önerilerin sizin için çok önemli, belki de çok hoş bir takım anlamları var. Pulheriya Aleksandrovna, aman tanrım, diye bağırdı. Razumih'in yerinde duramıyordu. Şimdi de utanmıyor musun kardeşim? Dedi Raskolnikov. Utanıyorum, Rodya, dedi Dunya. Sonra öfkeden yüzü sapsarı, Lujin'e döndü. Pyotr Petrovich, defolun. Pyotr Petrovich anlaşılan böyle bir son beklemiyordu. Kendine, sözü geçerliğine, kurbanlarının umarsızlığına fazla güvenmişti. Olanlara hala inanamıyordu. Rengi gitmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Avdotya Romanovna, dedi. Ben böyle bir uğurlamayla şu kapıdan çıkıp gittim mi, bir daha geri dönmem. İyi düşünün. Sözüm sözdür. Dünya yerinden fırlayarak, bu ne küstahlık, diye bağırdı. Sizin dönmenizi isteyen kim? Son ana kadar işin böyle bir çözülmeyle sonuçlanacağına inanmayan Lujin, ipin ucunu iyice kaçırmış gibiydi. Nasıl? Demek böyle, diye bağırdı. Demek böyle. Ama Avdotya Romanovna, sizi protesto edebileceğimi biliyor musunuz? Pulheriya Aleksandrovna heyecanla atılarak, nasıl böyle konuşabilirsiniz onunla, diye bağırdı. Hem nasıl, ne hakla protesto edebilirmişsiniz? Dünya gibi bir kızı senin gibi birine vereceğim ha? Çekin arabanızı, rahat bırakın bizi. Böyle bir işe girişmekle yanılmışız, herkesten çok da ben yanılmışım. Öfkeden kudurmuşa dönen Lujin. Ama Pulheriya Aleksandrovna, dedi. Söz verip beni bağlamıştınız, şimdi ise bu sözünüzden cayıyorsunuz. Hem ben onca harcama yaptım. Bu son sözleri Lujin'in karakterine öylesine uygundu ki, öfkeden ve öfkesini bastırma çabasından sapsarı kesilen Raskolnikov, sonunda dayanamadı ve bir kahkaha attı. Pulheriya Aleksandrovna ise iyice çileden çıkmıştı. Harcama mı? Ne harcamasıymış acaba bu? Sakın bizim sandık için yaptığınız harcama olmasın. Bu sandık için kondüktörün sizden 5 para almadığını biliyoruz. Aman tanrım. Demek sizi bağladık ha? Kendinize gelin Pyotr Petrovich. Biz sizi değil, üstelik de hem elimizi, hem ayağımızı olmak üzere, asıl siz bizi bağladınız. Dünya annesine yalvararak. Yeter anneciğim yeter, dedi. Sonra Lujin'e döndü. Pyotr Petrovich, lütfen gider misiniz? Gidiyorum, ama son bir söz daha. Tümüyle kendini yitirmiş gibiydi Lujin. Sizi almaya karar verdiğimde hakkınızdaki dedikoduların bütün kenti sardığını anneniz unutmuşa benziyor. Kamuoyuna aldırış etmeyip şeref ve itibarınızı size geri kazandırdıktan sonra, bir ödül ummak, hatta minnet duymanızı istemek hakkım değil miydi? Ancak gözlerim yeni yeni açıldı. Kamuoyunun düşüncesini küçümsemekle çok, ama çok büyük gaflette bulunduğumu anlıyorum. Sandalyesinden fırlayan ve dövüşe hazırlanan Razumih'in ölümüne mi susamış bu adam, diye bağırdı. Dünya. Çok kötü yürekli,
Çok aşağılık bir insansınız, dedi. Raskolnikov, Razumihine engel olarak, ne bir söz, ne bir davranış, diye bağırdı. Sonra Luigi'nin yanına gidip yüzünü yüzüne yaklaştırarak tane tane, defolup gider misiniz, dedi. Tek kelime daha söylemeye kalkışmayın, yoksa. Pyotr Petrovich öfkeden çarpılmış bembeyaz bir yüzle birkaç saniye Raskolnikov'un yüzüne baktı, sonra dönüp çıkıp gitti. Yüreğinde Raskolnikov'a karşı, dünyada pek az insanın birbirini duyabileceği bir kin ve nefret vardı. Her şeyin, ama her şeyin suçlusu Raskolnikov'du. İşin en ilginç yanı da Luigi'nin merdivenlerden inerken, belki de her şeyin daha yitirilmemiş olduğunu, hele kadınlarla ilgili durumun pekala düzeltilebilir olduğunu düşünmesiydi. İşin en önemli yanı ise Luigi'nin, son ana kadar böyle bir sonu beklemiyor olmasıydı. İki savunmasız ve yoksul kadının buyruklarına karşı gelebileceklerini bir olasılık olarak bile aklına getirmediğinden, son ana kadar onlara küstahça davranmaya devam etmişti. Onda böyle bir inancın yer etmesinin başlıca nedeni, kibirliliği ve kendini beğenmişlik derecesine varan kendine güvendi. Hiçten var olan Pyotr Petrovich hastalıklı denilebilecek bir biçimde kendine hayrandı, akıl ve yeteneklerine büyük değer verir, bazen yalnızken aynada hayranlıkla yüzünü seyrederdi. Ancak hayatta en sevdiği şey, emeğiyle ve her türlü yolla kazandığı paralarıydı, bu paralar kendinden yüksek olan her şeyi ve herkese erişmesini sağlıyordu. Demin dünyaya, hakkında kötü dedikoduların yayıldığı bir sırada kendini almaya karar verdiğini hatırlatırken son derece içtendi, hatta onun bu kapkara nankörlüğü karşısında derin bir öfke duymuştu. Gerçekte ise, dünyaya evlenme teklifinde bulunduğunda, Marfa Petrovna'nın herkesin içinde yalanladığı bu dedikoduların saçmalığına çoktan inanmıştı. Marfa Petrovna'nın yalanlamalarından sonra kasaba halkı da kızın suçsuzluğuna inanmış ve olayı unutup gitmişti. O sıralar bütün bunları bildiğini, şu anda kendisi de yadsıyamazdı. Ama yine de dünyayı kendi düzeyine yükseltmiş olmasına büyük değer veriyor, bunu bir tür kahramanlık olarak niteliyordu. Şimdi de dünyaya bu büyük gizini açarken, kendisinin hayranlık duyduğu bu düşüncelerine, bu yiğitçe davranışına, başkalarının nasıl olup da hayranlık duymadıklarını bir türlü anlayamıyordu. O gün Raskolnikov'un ziyaretine geldiğinde de yaptığı büyük iyiliğin meyvelerini toplamaya gelmiş bir veli nimet gibi odaya girmiş, çok tatlı iltifatlar dinlemeye hazırlanmıştı. Şu anda merdivenlerden inerken, doğal olarak, kendini fena halde aşağılanmış, değeri anlaşılmamış bir insan olarak görüyordu. Dünya kendisi için düpedüz vazgeçilmez bir şeydi, ondan vazgeçmesi düşünülemezdi bile. Ne zamandır hep evlilik hayalleri kurardı, ama işte bunca yıldır para biriktirmiş ve beklemişti. Evleneceği kızla ilgili olarak yüreğinin derinlerinde bulunan büyük gizine esrikliğe benzer büyük bir coşkuyla bağlanmıştı, evleneceği kız dürüst, yoksul. Kesin yoksul. Çok genç, çok güzel, soylu, okumuş olacaktı, aynı zamanda hayatta çok çekmiş, ürkek, onun karşısında hep boynu bükük olmalıydı bu kız. Ona saygı göstermeli, yaşadığı sürece onu kurtarıcısı olarak görüp, ona minnet duymalı, yine ona, ama yalnızca ona hayran olmalıydı. İşten zaman bulup da dinlenebildiği anlarda hayalinde bu gönül ayartıcı, bu çekici konu üzerinde ne sahneler yaratmıştı. İşte onca yılın hayali gerçekleşmek üzereydi, Avdotya Romanovna'nın güzelliği, kültürü büyülemişti kendisini, hele kızcağızın içinde bulunduğu umarsız durum büsbütün coşturmuştu. Hatta düşlediğinden de fazlası vardı dünyada, kız gururlu, karakterli, erdemliydi, eğitim ve öğretim bakımından kendisinden bile üstündü. Bunu hissediyordu. İşte böyle bir yaratık, yaptıkları için ona derin bir minnet duyacak, hayatı boyunca önünde kul köle olacaktı. Ona gelince, kızın üzerinde sınırsız ve kesin bir egemenlik kuracaktı. Sanki bile bileymişçesine, bu işten kısa bir süre önce, uzun uzadıya düşünüp taşınmış ve sonunda yapmakta olduğu işi değiştirip, daha geniş bir iş alanına atılmaya karar vermişti. Böylece, nicedir için düşlerini kurup durduğu yüksek sosyeteye girme olanağına da kavuşmuş olacaktı. Tek kelimeyle, Petersburg'u denemeye karar vermişti. Kadınlar sayesinde çok, ama pek çok şey kazanabileceğini biliyordu. Güzel, namuslu, kültürlü bir kadının alımlılığı, onun yolunu şaşılacak derecede güzelleştirir,
onu çekici kılar, başına bir hale örebilirdi. Ve işte şimdi bunların hepsi yıkılıp gidiyordu. Bu çok çirkin kopuş, yıldırımla vurulmuşa döndürmüştü onu. Bu kötü bir şakaydı. Anlamsız bir şeydi bu. Küçücük bir saygısızlıkta bulunmuştu, hatta düşüncelerini bile daha doğru dürüst söyleyememişti, kendini kaptırıvermiş, biraz şaka yapmıştı. Ama nasıl da ciddi olmuştu bunun sonuçları. Hem kaldı ki, dünyayı o da kendince seviyordu, düşlerinde ona egemen bile olmuştu. Derken, hayır, hemen yarın bu işi düzeltmeli, açılan yaraları sarmalıydı. En önemlisi de şu, kendini beğenmiş, ağzı süt kokan çocuğu ortadan kaldırmalıydı, her şey onun başının altından çıkmıştı. Birden, hiç elinde olmadan, hastalıklı bir duyguyla Razumihin'i hatırladı. Ama ondan yana hemen yatıştı, yok artık, onun gibisiyle de mi bir tutacaktı kendini? Onun en korktuğu kişi Svidrigailov'du. Kısacası, daha epey işe vardı. Dünya annesini kucaklayıp öperek, "Hayır, bütün suçu bende," diyordu. "Paralarına tamah ettim ama yemin ederim kardeşim, onun böylesine aşağılık bir insan olduğunu bilmiyordum. Daha önce görebilseydim bunu, hiçbir şeyine tamah etmezdim. Beni suçlama kardeşim." Pulheriya Aleksandrovna durmadan, "Verilmiş sadakamız varmış," diye tekrarlayıp duruyordu. Ama olup bitenlerin hala farkında değil gibiydi, bilinçsizce tekrarlayıp duruyordu aynı sözleri. Hepsi neşelenmiş, hatta 5 dakika sonra kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Yalnız Dunya, arada bir olup bitenleri hatırlayınca sapsarı kesiliyor, kaşlarını çatıyordu. Pulheriya Aleksandrovna böyle bir olaya sevinebileceğini hayal bile edemezdi. Lujin'le bozuşma, daha bu sabah bile korkunç bir yıkım gibi geliyordu ona. Razumihin'e gelince, sevincinden içi içine sığmıyordu. Ama sevincini tümüyle açığa vuramıyordu daha, sıtmaya tutulmuş gibi tir tir titriyordu, sanki 80 kiloluk bir ağırlık kalkmıştı yüreğinin üzerinden. Artık bütün hayatını onlara verebilir, hayatı boyunca onlara hizmet edebilirdi. Az şey miydi bu? Aslında kendi hayallerinden bile korkuyor, kafasından gelecekle ilgili düşünceleri uzaklaştırıyordu. Bir tek Raskolnikov, kaşlarını çarpmış, dalgın oturuyor ve hiç konuşmuyordu. Lujin'le ilişkilerin koparılması için en çok direten o olmasına karşın, olanlara karşı şu anda en az ilgi duyan da oydu. Dünya elinde olmadan onun hala kendisine kızgın olduğunu düşünüyor, Pulheriya Aleksandrovna ise önce çekine çekine arada bir göz atıyordu. Dünya ona doğru yaklaşarak, "Svidrigailov sana ne söyledi?" diye sordu. "Ya, evet," diye bağırdı Pulheriya Aleksandrovna. Raskolnikov başını kaldırdı. "Sana ne olursa olsun bir 10.000 ruble vermek ve benim yanımda seni bir kez görmek istiyor." "Görmek mi? Dünyada olmaz," diye bağırdı Pulheriya Aleksandrovna. Hem ne cesaretli para verme önerisinde bulunabiliyor. Sonra Raskolnikov, oldukça ilgisiz bir tavırla, Svidrigailov'la konuşmalarını aktardı. Yalnız gereksiz bir takım ayrıntılara girmemek ve hiç hoşlanmadığı bir takım konuların açılmasını önlemek için Marfa Petrovna'nın hayaletinin Svidrigailov'un ziyaretiyle ilgili bölümleri atladı. "Sen ne dedin ona peki?" diye sordu Dunya. "Önce isteğini sana iletmeyeceğimi söyledim. O zaman her yola başvurup seni kendisinin rahatsız etmek zorunda kalacağını söyledi. Sana olan tutkusunun delilik olduğunu, şu anda sana karşı hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Lujin'le evlenmene de karşı." Aslında sözleri oldukça dolambaçlıydı. "Peki sen ne anlam veriyorsun bu duruma Rodya? Adamın niyetine olabilir. İtiraf ederim, hiçbir şey anlamıyorum. Hem 10.000 ruble öneriyor, hem zengin olmadığını söylüyor. Bir yerlere gideceğinden söz ediyor, ardından bu söylediğini unutuyor. Derken birdenbire evlenmek istediğinden, kendisini hatta kız bile bulduklarından söz ediyor. Kuşkusuz bir amacı var, kafasından bir şeyler geçiyor ve büyük olasılıkla da bunlar iyi şeyler değil. Ancak, seninle ilgili kötü bir takım niyetleri olsa, konuya böylesine aptalca yaklaşmasını düşünmek de tuhaf. Doğal olarak ben senin adına bu para önerisini kesinlikle geri çevirdim. Kısaca adam bana oldukça tuhaf göründü. Hatta, biraz daha deli gibi geldi. Ancak yanılıyor da olabilirim. Belki bütün bunlar aldatmacadır. Marfa Petrovna'nın ölümü sanırım onu epey etkilemiş.
Allah rahmet eylesin, dedi Pulheriya Aleksandrovna. Hayatım boyunca duacısı olacağım. Düşünsene Dunyacığım, şu 3000 ruble olmasaydı ne yapardık şimdi? Sanki gökten düştü bu para önümüze. Ah, Rodya sabahleyin topu topu 3 ruble bir şey kalmıştı cebimizde ve kendisi akıl edip de verene kadar şu adamdan bir şey istememek için dünyayla saatlerimizi rehine koymayı düşünmüştük. Svidrigaylov'un önerisi dünyayı çok şaşırtmışa benziyordu. Sürekli, düşünüyor, neredeyse titreyerek. Besbelli korkunç bir şeyler tasarlıyor, diye söyleniyordu. Onun bu korkusu Raskolnikov'un dikkatini çekmişti. Sanırım onu birkaç kez daha görmem gerekecek, dedi Dunya'ya. Razumihin coşkuyla, izleyeceğiz onu, diye bağırdı. Ben onu izleyip bulacağım. Gözümü ayırmayacağım üzerinden. Rodya bana izin verdi. Demin kendisi söyledi, kız kardeşimi koru dedi. Siz de izin veriyor musunuz Avdotya Romanovna? Dunya gülümseyerek ona elini uzattı, ama yüzündeki kaygı izleri yok olmamıştı. Pulheriya Aleksandrovna kızına çekine çekine bakıyordu, 3000 ruble onu yatıştırmış gibiydi. 15 dakika kadar sonra canlı bir konuşmanın içinde buldular kendilerini. Raskolnikov bile, konuşmaya katılmamakla birlikte, bir süre onları dikkatle dinledi. Kendinden geçen Razumihin heyecanlı bir söylev tutturmuştu. Ne diye gidecekmişsiniz, ne diye? Hem o küçük ilçede ne yapacaksınız? En önemlisi, burada hep birlikte olacaksınız, her biriniz öteki için gereklisiniz. Hem de nasıl gereklisiniz? Anlayın söylediklerimi. Hiç olmazsa bir süre daha kalın. Beni de dost olarak aranıza kabul edin. İnanın bana, çok güzel bir iş kurabiliriz. Dinleyin, size projemi ayrıntılarıyla açıklayayım. Bu sabah, daha bütün bunlar olmamışken aklıma gelmişti. Şöyle, benim bir dayım var. Sizi tanıştırırım, son derece aklı başında, saygıdeğer bir ihtiyarcıktır. Kendisinin birikmiş 1000 rublesi var. Emekli maaşı aldığı için bu paraya gereksinimi yok. 2 yıldır bu parayı alıp, kendisine %6 faiz vermem için ısrar eder durur. İşin aslı açık, niyeti bana yardım etmek. Geçen yıl gereksinim duymamıştım, ama bu yıl dayım gelir gelmez kendisinden bu parayı almaya karar verdim. Siz de elinizdeki 3000'den 1000'ini verirsiniz, başlangıç için bu bize yeter, ortak oluruz. Peki ne yapacağız bu parayla? Razumihin, projesini ayrıntılarıyla açıklamaya koyuldu. Bizdeki kitapçıların ve yayıncıların, yaptıkları işten nasıl azamladıklarını, çünkü bunların genellikle kötü yayıncılar olduklarını, oysa iyi bir yayının pekala iyi satıldığını, dahası önemlice para kazandırdığını açıkladı. Başkaları hesabına çalıştığı şu son 2 yıldır Razumihin hep kitapçılık üzerine hayaller kuruyordu. Gerçi 6 gün önce, elindeki bir çevirinin yarısıyla bunun avans tutarı olan 3 rubleyi almaya kandırabilmek için Raskolnikov'a Almancadan Şvah, 41, olduğunu söylemişti, ama bu yalandı ve bunun yalan olduğunu Raskolnikov da biliyordu. Çünkü Razumihin 3 Avrupa dilini, hem de fena sayılmayacak ölçüde biliyordu. Razumihin sözlerini heyecanla sürdürüyordu. Elimize böyle bir olanak geçmişken niçin kaçıralım bu fırsatı? Kuşkusuz çok çalışmamız gerekecek. Ama çalışırız. Siz, Avdotya Romanovna, ben ve Rodion. Bazı yayınlar şimdi çok iyi para getiriyor. Şu işin temeli, neyi çevireceğini bilmektir. Biz de hem çevireceğiz, hem çevirdiklerimizi yayınlayacağız, hem de öğrenimimize devam edeceğiz. Benim epeyce deneyimim olduğu için yararlı olabilirim. 2 yıldır yayıncı dolaştım, işin iç yüzünü bütünüyle öğrendim, inanın bana yapılmayacak bir iş değil. Hem ayağımıza kadar gelmiş böyle bir fırsatı ne diye tepeyelim? Bildiğim öyle birkaç yapıt var ki, çevirtip yayınlamaları için yalnız adlarını söylememe her biri için 100 ruble verirler. Hele bir tanesi var ki, 500 ruble verseler adını gene vermem. Bunlar öyle meşe kafalı heriflerdir ki, daha kitabın adını duyar duymaz kuşkuya düşerler. Basım evi, kağıt, satış gibi işleri siz bana bırakın. Bu işlerin bütün girdi çıktısını bilirim. Şöyle ufaktan başlar, yavaş yavaş büyütürüz. En azından ekmek paramız çıkar, koyduğumuzu da %100 alabiliriz. Dünyanın gözleri parlamıştı. Bu söyledikleriniz çok hoş şeyler Dmitri Prokofiev, dedi. Pulheriya Aleksandrovna da.
Ben tabii bu işlerden bir şey anlamıyorum, dedi. Belki de iyi bir takım işlerdir, ama yine Allah bilir. Yeni başlanılan işin ne olacağı belli olmaz. Kuşkusuz, hiç değilse bir süre, burada kalmamız zorunlu. Dönüp Rodia'ya baktı. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Diye sordu Dunya. Razumihi'nin düşüncesi çok güzel, dedi Raskolnikov. Bugünden büyük bir yayın evi olmak hayalleri kurmamak gerekir, ama 5-6 kitabın başarıyla yayınlanabileceğine de kuşkum yok. İyi gidecek bir kitap adı da ben biliyorum. Onun bu işlerin üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda ise hiç kuşkum yok, akıllı adamdır. Neyse, bu konuyu ileride daha bol bol konuşuruz. Yaşa! Diye bağırdı Razumihin. Bakın, bu evde aynı adamın bir dairesi daha var. Bu odalarla ilişiği olmayan ayrı, özel bir daire. Üstelik möbleli, 3 oda. Kirası da uygun, ilk iş, hemen bu daireyi kiralayalım. Ben yarın saatlerinizi rehine koyar, paralarını getiririm. Böylece her şey yoluna girer. En önemlisi, üçünüz birlikte olacaksınız. Rodya da sizle kalır. Hey, Rodya, nereye gidiyorsun? Pulheriya Aleksandrovna biraz da korka korka. Gidiyor musun Rodya? Diye sordu. Böyle bir anda, ha, diye bağırdı Razumihin. Dünya şaşkınlık ve kuşku dolu bakışlarla bakıyordu kardeşine. Raskolnikov kasketini almış, gitmeye hazırlanıyordu. Sanki mezara gömüyorsunuz beni, dedi tuhaf bir sesle. Ya da sanki sonsuzcasına ayrılıyoruz. Gülümsüyor gibiydi, ama pek de gülümseme gibi değildi bu. Kim bilir, belki de son kez görüşüyoruzdur. Elinde olmadan söyleyivermişti bu sözleri. Yalnızca aklından geçirmekte olduğu bir düşünceydi bu, oysa işte ağzından kaçırıvermişti. "Neyin var senin?" diye bağırdı annesi. Dunya da. "Nereye gidiyorsun Rodya?" diye sordu, bir tuhaftı Dunya. "Gitmem gerek," dedi Raskolnikov, ne söyleyeceği konusunda kararsız gibiydi, ama sararmış yüzünde kesin bir kararlılık vardı. "Size söylemek istiyordum, buraya gelirken, size, anneciğim ve sana Dunya, bir süre için ayrılmamızın daha iyi olacağını söylemek istiyordum. Kendimi iyi hissetmiyorum, hiç sakin değilim. Sonra yine gelirim ben, kendim gelirim. Gelmem olanaklı olduğu zaman. Sizi hiç unutmayacağım, sizi seviyorum, ama bırakın beni. Beni kendi halime bırakın. Ta ne zaman karar vermiştim ben buna? Kesin karar vermiştim. Başıma ne gelirse gelsin, ölsem bile hatta, yalnız olmak istiyorum. Daha iyisi, siz beni tümden unutun. Kimseye sormayın, aramayın beni. Gerektiği zaman ben kendim gelirim. Sizi çağırtırım. Belki de her şey düzelir. Ama şu anda, eğer beni seviyorsanız, bırakın yakamı. Yoksa sizden nefret ederim, bunu hissediyorum. Elveda. Aman Tanrım!" diye bağırdı Pulheriya Aleksandrovna. Anne de kız da dehşet içindeydiler. Razumihin de aynı durumdaydı. Pulheriya Aleksandrovna inliyordu. "Rodya, Rodyacığım. Barış bizimle, yine eskisi gibi olalım." Raskolnikov yavaşça arkasına döndü ve ağır adımlarla kapıya doğru yürüdü. Dunya arkasından koşup ona yetişti, öfkeden alev alev yanan bakışlarla. "Ağabey," dedi. "Anneme ne yapıyorsun böyle?" Raskolnikov başını güçlükle çevirip kız kardeşine baktı, ne söyleyeceğini tam bilmiyormuş gibi, yarım ağızla. "Bir şey yok, ben gelirim," diye mırıldandı ve yürüdü. "Duygusuz, bencil," diye bağırdı Dunya arkasından. Razumihin kızın elini şiddetle sıkıp kulağına heyecanla fısıldadı. "Hayır, duygusuz değil, bir deli o. Deli. Görmüyor musunuz bunu? Ona böyle davranmaya devam ederseniz, asıl duygusuz sizsiniz." Neredeyse yılıp kalacak durumda olan Pulheriya Aleksandrovna'ya dönerek, "Ben şimdi gelirim," dedi ve koşarak odadan çıktı. Raskolnikov onu koridorun ucunda bekliyordu. "Biliyordum ardım sıra koşup geleceğini," dedi. "Geri dön ve onlarla ol. Yarın da onlarla ol. Hatta hep onlarla ol. 3 nokta. Ben, belki gelebilirim. Olanak bulursam. Elveda." Ve elini bile uzatmadan dönüp yürüdü. "Nereye gidiyorsun?" diye mırıldandı Razumihin, iyice şaşırmıştı. "Ne oluyorsun? Neyin var? Böyle şey olur mu hiç?" Raskolnikov bir kez daha durdu. "Son kez söylüyorum, beni kesinlikle arayıp sorma.
Sana verecek hiçbir cevabım yok. Evime de gelme. Ben belki buraya gelirim, beni bırak, onları ise bırakma. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Koridor karanlıktı, bulundukları yerde bir lamba yanıyordu. Bir dakika kadar hiçbir şey konuşmadan birbirlerine süzdüler. Razumih'in hayatı boyunca unutmadığı bu anı. Raskolnikov kor gibi yanan gözlerini Razumih'ine dikmişti, bu bakışlar, her saniye sanki biraz daha güçlenerek, Razumih'in ruhuna, bilincine işliyordu. Razumih'in birden ürperdi. Aralarında sanki tuhaf bir geçiş olmuştu, ikisinin de çok iyi anladığı korkunç bir düşünce, bir ima birinden ötekine geçmişti. Razumih'in birden ölü gibi sarardı. Yüzü allak bullak olan Raskolnikov, "Şimdi anladın mı?" dedi. "Hadi, onlara dön." Ve hızla arkasına dönüp çıktı. Razumih'in yanlarına döndükten sonra, o gece Pulheriya Aleksandrovnalarda neler olduğunu, Razumih'in onları nasıl yatıştırdığını, Rodia'nın hasta olduğunu ve kendisine dinlenme olanağı vermeleri gerektiğini onlara nasıl anlattığını, Rodia'nın kesinlikle geri döneceğine, kendisinin onları her gün ziyaret edeceğine, Rodia'nın sinirlerinin çok ama çok bozuk olduğuna ve onu daha da sinirlendirmemek gerektiğine, kendisinin onu nasıl bir an bile yalnız bırakmayacağına, nasıl en iyi doktorları bulup getireceğine, konsültasyonlar yaptıracağına yeminler ederek onları nasıl inandırmaya çalıştığını burada anlatmayacağım. Şu kadarını söyleyeyim ki, o geceden sonra Razumih'in onların oğlu ve kardeşi oldu.